Merhaba sevgili arkadaşlar. Mart Trader kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kaynak kodlarını yayınladığım, kullandığım iki tane indikatörün e, paylaşımını sizlerle yapmıştım. TradingView ve mat zamanı yazdığınız zaman çıkan şu iki tane indikatörü göstergeler bölümünden ekliyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalımız yeni. Bizi desteklemek için abone olursanız sevinirim. Şu an YouTube uzun videolar çekmeme izin vermiyor. Bu yüzden anlatacaklarımı çok kısıtlı kapsamlı tutmak zorunda kalıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Bizleri destekleyen 16 kişiye çok çok teşekkür ediyorum. 16 abone olmuşuz. Güzel, sevindim, beğendim. Ee, Değerli arkadaşlar, burada bir long işlemini nasıl açacağız indikatöre dayalı olarak onu konuşmak istiyorum. Bir tane parite seçtik. ID, USTD üzerinde anlatacağız. Geliyorum. Bu indikatörleri açıyorum ve bu indikatörleri ben şu şekilde kullanıyorum değerli arkadaşlar. Buradaki indikatörü şu seçenekler normalde bahsetmiştim ilk bir iki videoda. Açmak isteyen açabilir. Ama çok fazla sinyal gösterdiği için şunları da kapatıyorum. Diğer indikatörden yararlanacağım için sadece şu orta bandı ve bu orta bandı da kullandığınız pariteye göre ayarlayın arkadaşlar. Ben bunu 190'da kullanıyorum bu parite üzerinde. Muhakkak ayarlamanız lazım. O yüzden daha iyi sağlam neticeler almak için. Diğerinde ise burada da 190 kullanıyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Ee, Ben genelde bunu 400'de falan tercih ediyorum. Şu range alanı da grafiğin canlı kısmında gösteren bir şey. Şu an buralarda göremeyeceksiniz. Ben bunu 400'e çektiğim zaman bakın paritede yeni olduğu için çok fazla sıkıntısı verecek. O yüzden 400'den 200'e 190'ları almak daha mantıklı olacak. Şimdi biz bir long işlemi anlatalım değerli arkadaşlar. Burada bakın pariteyi tabii 4 saatlikte ve günlükte long mu short mu o yönde analiz etmemiz gerekecek ama ben işlemi 4 fonksiyonunu burada bir işlem alabileceğimizi söylemiştim. Şimdi gelelim bu parite mesela tarih olarak geçmişten konuşacağız. Yani Eylül'de şu bölgede bana bir sinyal vermiş. Tabii ben burada bunu düşen bir yapıdan geldiği için biraz dikkatli incelemem gerekecek. Şimdi neden dikkatli incelemem gerekecek? Biz 4 fonksiyonda işlem alacağız. 4 fonksiyonun hareketleri nasıl hocam? Şimdi bahsedelim. Şimdi geliyor bizim bu yeşil bandımız, aşağıdaki yeşil bandımız likidite bölgelerinin dönüş yapabileceği bölgeleri gösteren kısımlar. Tabii her yerden her zaman dönecek diye bir şart yok. Mesela burada long işlemi verir. Şuraya gider, buraya çarpar, buradan geri aşağıya düşer. Bizim kriterimiz şu olacak sevgili arkadaşlar. Biz bu pariteyi yeşil çizginin altına indiği zaman içeriye doğru bir giriş yapmasını bekleyeceğiz. Yani içeriye doğru bir salınım yapacak. Mesela buradan bakın içeriye doğru bir yönelmiş. Burada bu tarafa gitmiş. Ne yapacağız sağlıklı bir işlem için? Mavi içerideki diğer indikatörümüzde mavi trendin üstünde tutunmasını bekleyeceğiz. Bakın gidiyor, tekrar dönüyor. Şurada ben nasıl bir yapı aramam lazım? Buradan döndükten sonra güzel bir yeşil mum yapıyor mu? Yok. Biraz aşağılara gidiyor. Ha şuradan long yazdığı yerden işlem alırsın. Stopunu biraz aşağı çekersin. O senin bileceğin iş ama bence sağlıklı değil. Bu hareketi, bu yapıyı biraz takip etmek lazım. Şimdi ne yapıyor? Buradan geliyor ve 15 dakikalık bir partideyiz. 5'e indirdiğiniz zaman daha da detaylı analizler yapabilirsiniz. Ama şuradan biz 15 dakikaya alalım ve anlattığımız kısım tabii grafik ön taraflara gitti ama fark etmez. Biz long pozisyonu için bir anlatım yapacağız. Burada bayağı bir çalışmışız bakın grafik üzerinde. Bunların tek tek anlatımını yapacağız. Ama bir tane long pozisyonu anlatıyorduk. Şuradan bahsedeyim daha doğrusu şu kısımda. Şimdi geldik. Bakın grafik ne yapıyor? Şimdi hiç fark etmez nereden anlatacağımız. Çok güzel bir çalışan bir sistem kurduk sonuçta. Bu sistemi mesela bu bölgede bir sürü işlemler almışım. Bakın buralarda falan hala üstünde duruyor. İşte geçmişten bir anlatım yapıyorduk. Nereden long pozisyon açtığımız bir kısmı anlatalım değerli arkadaşlar. Evet şurayı anlatalım mesela şu kısımda. Bakın ne yapıyor? Grafik geliyor. Bir düşüş trendinde sonuçta bakın. Bu kolay kolay işte insanların long'a yönelmesinin, adapte olmasının sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Hocam burada long sinyali yapmış hemen alayım mı? Hayır. Kriterimiz şu. Geliyor grafik. 15 dakikada seyrediyoruz biz bunu. Buradaki yapıyı bakın mesela sabırlı olmak çok önemli. Burada mesela
bir gün 5 saatlik bir izleme var. Hatta şuralara da dikkate alırsak biraz daha uzar zaman. Long sinyallerini görüyorum ama böyle bir ne yapıyor? Buradan gireni burada stop ediyor, buradan gireni burada stop ediyor ve yukarı doğru gidiyor. Şimdi geliyor yeşil bölgeden içeriye giriyor. Mavi bölgeye doğru yükseliyor. Burada bakın güzel mumlarla tutunuyor. Görüyor musunuz? İşte bizim istediğimiz long pozisyonu bu değerli arkadaşlar. Hemen geliyorum. Buradan bir alış pozisyonu şu kısım yani bu mavi trendimizin üstünden bir işlem açıyorum ve bir altındaki düşük yere stopumu koyuyorum. Ben genelde %1 kullanıyorum. %1'e çekiyorum stopumu. 1'e 2, 1'e 3 burayı güzel bir sinyal bakın dönüşü. 1'e 3'lük bir sistemle devam ettiğim için şöyle 1'e 3 yapıyorum. Yerine göre, grafiğine göre, zaman dilimine göre 15 dakikalık da idealdir. Bakın ne yapıyor? Parite gidiyor. Güzel bir şekilde işte kırmızıyı da geçiyor. Kırmızıyı geçtiği zaman short mu açacağız? Hayır. Burada bakın bir yapı var. Onu da başka bir videonun konusunda anlatacağım. İndikatörümüzde yeşil longları gördüğümüz zaman bakın acele etmeyin. Şurada long pozisyonu yakmış hemen alayım diye düşünmeyin. Bak buradan alanı açanı şurada stop ediyorlar. Buradan açanı burada stop ediyorlar. Burada açanı burada stop ediyorlar. Yani genelde bir yapı anlatacağım ilerleyen videolarda. Yani long üzerine çok konuşabiliriz. Short üzerine çok konuşabiliriz değerli arkadaşlar. Buradan işlemimi açıyorum. Şunun üstünde tutunduğunu gördüğümde ne yapacağım başka? Yani yapacak bir şeyim yok. Bu yapıyı takip etmişim, kovalamışım işlemi. Bunun üstüne tutunduğunu gördüğümde ister şu mumdan gir ister bu mumdan gir ama bunun üstünde yapı kalmış. Hemen pozisyonumu açtım. 1'e 3'lük bir pozisyon. Buradan kapatmış oluyorum. Bir sonraki videomuzda short örneğini anlatacağım. Bir sonraki videomuzda yine long'un 4 fonksiyonu yani bu grafiği 4 fonksiyonda kullanıyoruz. Bak 4 fonksiyonda kullanmamızın sebebi şu. Şurada short pozisyonu açmış. Bir tane short fırsatı var. İkincisi şurada tekrar bir long fırsatı var. Ama hocam short açmış. Yani short yakmış. Buradan short giriyor birçok insan indikatöre bakıp. Hayır. Bunu da anlatacağım. Bak ben burada bir işlem almış ve kar almışım. Görüyor musunuz? Çok özür dilerim. Bir başka videonun konusunda yukarı yapı bir, aşağı yapı 2. Mesela bakın bunun dibinde yukarı yapı bir, aşağı yapı 2. Bunu da konuşacağız, bunu da anlatacağım. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.